74 ilmek alıyorum. ...74 ilmek aldım. Şimdi arka taraftan örmeye başlıyorum. Ön yüzde burası kenar patı olacağı için burada ilmeklerimize dikkat ediyoruz. İlk 2 ilmek kenar ilmek olacak. Arka tarafta kenar ilmeklerin ikisini de ters örüyorum. Beş ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ters örüyorum. Bundan sonraki ilmekleri haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpi öne alıyorum ve kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Başlangıç ipimiz sol kenarda. Burası örgümüzün ön yüzü ve burası kenar patı. Kenar patına kadar haroşa örmeye devam ediyoruz. Kenar patına geldim. Buradaki arka tarafta ters ördüğüm ilmeği ön tarafta ipim arkada şu şekilde örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Ve 2 ilmek kenar ilmek ipim arkada. Bu 2 kenar ilmeği şu şekilde örmeden şişime geçirip dönüyorum. Kenar ilmekler ön yüzde örmeden alınacak. Arka tarafta ters örülecek. 2 kenar ilmeği ters örüyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. Ön yüzde örmeden aldığım ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Bu şekilde ön yüzden 4 diş haroşa olana kadar örelim. Ön yüzden 1 2 3 4 diş haroşa ördüm. Şimdi desen kurulumuna başlıyorum. Bu ilk sırayı kenar patına kadar düz örüyorum. Kenar patına geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. Kenar ilmekleri de örmeden alıp dönüyorum. Arka tarafta 5 ters bir haroşa şeklinde öreceğiz. Önce kenar patını örelim. İlk 2 kenar ilmeğini ters örüyorum. 5 ilmek haroşa. Bir ilmek ters. Burası kenar patı. Kenar patından sonra arka bedeni örerken bir haroşa 5 ters ilmek örmüştük arka tarafta. Haroşa ilmekle başlamıyoruz ön tarafta. Ters ilmeklerle başlıyoruz. Bu ilmekten sonra 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra bir haroşa ilmek, 5 ters ilmek. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 5 ters ilmek ördüm. Sıra sonunda da 7 ilmeğim var. Bir haroşa ilmek ördükten sonra 5 ters ilmek örüyorum. Daha sonra kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bundan sonra bu ilk 2 sırayı 2 kez tekrar edeceğiz. Aynen arka bedende ördüğümüz gibi devam edelim. Altıncı sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıraya başlıyorum. Kenar patına kadar düz örüyorum. İlik patına geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Kenar ilmeklerini de örmeden alıp dönüyorum.
5 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örerek 8. sırayı tamamlayacağım. Haroşa örgünün üzerine 8 sıra ördüm ve desen kurulumunu tamamladım. Bu şekilde örmeyi sürdürelim. Cep çalışmasında tekrar birlikte olacağız. İlk desen sırasından itibaren 56 sıra ördüm. 57. sırayı örerken cep çalışmasına başlayacağız. Cebin yerini işaretledim. İlk başlangıçtan itibaren bu ayraca kadar 23 ilmek ayırdım. İki ayraç arasında cep için 21 ilmek var. Bu ayraçtan da kenar patına kadar 22 ilmek bulunuyor. Şimdi burada iki ayraç arasındaki ilmekleri farklı bir renk iple öreceğim. Ayracı çıkartıyorum. Buradaki haroşa ilmekten sonraki ilmekle başlıyorum. Diğer ayraca kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Ayracı çıkarttım. Bu 21 ilmeği tekrar sol şişime kaydırıyorum. Ana renk ipimle tekrar örmeye devam edeceğim. İşlemleri bitirdiğimizde cebi öreceğimiz zaman bu ipi söktüğümüzde burada bir açıklık oluşacak. Örmeye devam ediyorum. Kenar patını örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka taraftan deseni takip ederek örmeyi sürdürüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi dönüşte pens çalışmasına başlayacağız. Ben yerini işaretledim. Bu kenar pattından sonraki desen ilmeklerimizin tam orta noktası. Buradan başlangıçtan ilk ayraca kadar 31 ilmek ayırdım ve yeri işaretledim. Arka bedende bu kısımda biz pens çalışmasına başlamıştık ama burada cep çalışması olduğu için cebin düzgün durmasını istediğimizden dolayı cep işaretinden sonra pens çalışmasına başlıyoruz. Şöyle arka bedende de göstereyim. Biz şimdi buradan ilmekleri eksiltmeye başlayacağız. İlk ayraca kadar örüyorum. İlk ayraca geldim. Küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Eğer cep çalışmazsanız pens çalışmasını aynen arka bedendeki gibi çalışmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir ilmek düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. İkinci ilmeği ördükten sonra bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum ve tekrar buraya dönüyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. 3 sıra ördüm. Şimdi 4. sırayı örerken burada 2 ilmek daha eksilteceğiz. Ayrıca geldim. Şimdi 2 ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri de üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum.
Sırayı tamamladım. Dönüyorum. Dönüşte kenar patı ilmeklerinden sonra bütün ilmekleri düz örüyorum. Sırayı tamamladım. Dönüyorum. Ön yüzden kenar patına kadar düz örüyoruz. Arka tarafta da ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyoruz. Bu şekilde 14 sıra örelim. Aynen arka bedende olduğu gibi bu kısmı örüyoruz. 15. sırayı örerken burada tekrar ilmek artırmaya başlayacağız. Devam edelim. Ayraca kadar ördüm. Şimdi 2 ilmek artıracağız bu ilmeğin hem sağından hem de solundan. Sol şişimle alt sıranın ipini arka taraftan kaldırıyorum ve ön kanadını alarak bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Tekrar sol şişimle bu sefer ön taraftan alt sıranın ipini kaldırıyorum. Arka kanadını alarak düz örüyorum. 2 ilmek artırdım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Dönüyorum. Kenar patı ilmeklerini örüyorum. Geri kalan bütün ilmekleri düz örüyorum. Sırayı tamamladım. Dönüyorum. 6 sıra öreceğiz. Tekrar 7. sırayı örerken son artışları yapacağız penste. Son artırmaları yapıyorum. Artık ayraçları çıkartıyorum. Bir ilmek artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha artırıyorum. İlmek sayısı tekrar 74 ilmeğe tamamlandı. Bundan sonra desenimizi takip ederek örgümüze devam ediyoruz. Yaka işlemlerine başlayacağımızda tekrar birlikte olacağız. Sol ön bedende yaka işlemlerine başlıyoruz. Örmüş olduğum uzunluğu ölçüyorum. 35 santimetre. Kurulum sırasından itibaren de 129 sıra ördüm. Şimdi yaka işlemlerinde ilk olarak ilmek değişimi yapacağız kenar ilmeklerde. Şöyle göstereyim. Yakamızı katladığımızda burası ters taraf, bu bölüm ön yüz olacak arkadaşlar, şu şekilde. O yüzden kenar ilmeklerin yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirdikten sonra buraya bir işaret yerleştireceğim. Bu işaret bizim kısa satır ayarlamamızda yardımcı olacak. Kısa satırlar hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Şöyle katladığımızda gördüğünüz gibi yakamız beden bölümünden daha aşağıda kalıyor. Burada yaka formunu vermek için ara sıra kısa satır dönüşleri yapmamız gerekiyor haroşa ilmeklerde. Örerken daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi ilk olarak iki kenar ilmeğin yönlerini değiştirerek işe başlayalım. Bu iki kenar ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bunun için önce ipimi ön tarafa alıyorum. İlmeklerimi şişten çıkartıyorum. İkinci ilmek birinci ilmek olacak. Şu şekilde sola doğru çeviriyorum. İlmekleri sağ şişe takıyorum. Yönlerini değiştirdim. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Yaka başlangıç yerimiz. Dönüyorum. Arka tarafta kenar ilmekleri önceden ters örüyorduk. Şimdi ilmeklerin yönünü değiştirdiğimiz için bu ayraçtan itibaren düz örmeye başlıyoruz.
Arka tarafta bu şekilde örülecek. Haroşa ilmekleri örüyorum. Örmeden almış olduğum bu ilmeği ters örüyorum. Daha sonra deseni takip ederek sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği alıp dönüyorum. Şimdi yaka ilmeklerinde üst üste 2 defa gizli artış yapacağız. 2 ilmek artıracağız. Örerek gelelim. İlk artışımızı yapacağız. Yaka kenarındayım. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerle bu düz ilmek arasındaki alt sıranın ipini sol şişimle arka taraftan kaldırıyorum ve ön kanadından batarak düz örüyorum. Bir ilmek artırmış oldum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Kenar ilmeklere geldim. İpi ön tarafa alıyorum. Bu ilmekleri örmeden sağ şişe geçirip dönüyorum. Arka tarafta kenar ilmekleri düz örüyorum. Burada yaka bölümünde 6 haroşa ilmeğimiz oldu. Örüyorum. Örmeden aldığımız ilmeği arka tarafta ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar deseni takip ediyorum. Bu bölümde kol ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi kol kenarından 8 ilmek artıracağım kol kenar bandı için. 1 2 3 4 5 6 7 8 dönüyorum. İlk olarak arka bedende 8 ilmek eksiltmiştik. Şurada. Burada ise 7 ilmek eksilteceğim. Bunun da nedeni biz arka tarafta bir haroşa ilmekle başlamıştık. Kenar ilmekten sonra. Burada bu haroşa ilmeğimiz yok. Dikerken bu şekilde olsun diye ben böyle başladım. O yüzden 8 ilmek kestiğimizde buradaki çizgiler denk gelmeyecek. Şuradaki ilmek sayısının aynı olması için ben ilk etapta 8 yerine 7 ilmek eksilteceğim. 2 kenar ilmeği ön tarafta olduğumuz için düz örüyorum. Beş haroşa ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu 8. ilmeği artırmış olduğumuz 8. ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum sol şişimden. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. 2 ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Kenar ilmekleri ve haroşa ilmekleri düz örüyorum. Bu ilmeği örmeden kaydırıyorum ve ikinci ilmeği eksiltiyorum. Bu kol kenarından 2 ilmek eksilttim. Tekrar dönüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak 5 eksiltme daha yapalım.
Kol kenarındaki son eksiltmeyi yapıyorum. Toplam 7 ilmek eksilttim. Devam ediyorum, yaka kenarına kadar örüyorum. Yaka kenarına geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İkinci gizli artışı yapacağım. Yine aynı şekilde sol şişimle arka taraftan ipi kaldırıyorum ve ön kanadından alarak düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. Bu şekilde 2 ilmek artırmış olduk. Başka bu şekilde artış yapmayacağız yaka kenarında. Devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bundan sonraki yakadaki ilmek artırmaları beden bölümünden ilmek kaydırarak yapacağız. Buradaki ilmek sayısını azaltırken yakadaki ilmek sayısını artırmış olacağız. Şimdi dönüyorum. Kenar ilmeklerini düz örüyorum. Yakada 7 haroşa ilmeğimiz oldu. Bu ilmeği ters örüyorum. Deseni takip ederek kol kenarına kadar örüyorum. Kol kenarına geldim. Ön yüzde örmeden aldığım ilmeği burada da örmeden alıyorum. Kol ilmeklerini kestiğim sürece hem önde hem de arkada örmeden alacağım bu ilmeği. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeklerini alıp dönüyorum. Şimdi kol kenarında 2 ilmek eksilteceğim. Beş ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa ilmekleri ördüm. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Devam ediyorum. İkinci ilmeği eksilttim. Şimdi yaka kenarına kadar örüyorum. Ön bedenin yaka bölümünde ilmek eksiltmeye, yakada da ilmek artırmaya başlayacağız. Bu işlemi bu taraftan sol yaka kenarına ilmek kaydırarak yapacağız. İlk 14 ilmeği 4 sırada bir kaydıracağız arkadaşlar. Daha sonra 6 sırada bir yapacağız bu işlemi. İlk 14 ilmek bu şekilde olacak. Şimdi 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Sol şişimle ikinci ilmeği arkadan sol şişe alıyorum. İlmekleri serbest bıraktım. Sağ şişimle de önden bu ilmeği alıyorum. Kaydırdığım ilmeği haroşa örüyorum. Buradaki ilmek sayımız 7 ilmekti. Bir ilmek kaydırdığımız için yakada ilmek sayısı 8 oldu. Beden bölümünde bir ilmek eksildi. Sıra sonuna kadar örüyorum. Kol kenarına kadar devam ediyorum. Kol kenarında bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmekleri alıyorum, dönüyorum. Kol kenarında 2 ilmek daha eksilteceğiz. Bir ilmek eksilttim, dönüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa devam ediyorum. Örüp tekrar ilmek eksilttiğimiz yere gelelim. İkinci ilmeği eksilttim. Devam ediyorum. Yaka kenarına kadar örüyorum.
yaka kenarına kadar ördüm. Gördüğünüz gibi yaka beden bölümünden daha aşağıda duruyor. Şöyle katladığımızda bu fark daha da açık bir şekilde belli oluyor. Buradan yakamız kıvrılacak. Gördüğünüz gibi bayağı bir aşağıda. Bu yaka formunu dengelemek için kısa satırlar çalışacağız. Şimdi ilk kısa satırı çalışıyoruz. Bu ilmeği örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bu sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Buraya kadar olan bütün haroşa ilmeklerini örüyorum. Dönüyorum. İlk kısa satır çalışmasını yapacağız. Bu ilk haroşa ilmeğini sağ şişe geçiriyorum. İlmeği geriye doğru çekerek şöyle çift ilmek oluşturuyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Dönüyorum. Dönüşte sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Önce kenar ilmekleri ve haroşa ilmekleri örüyorum. Çift ilmek oluşturduğumuz kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği ikisini birlikte haroşa örüyorum. Bu şekilde yapmamızın nedeni burada delik oluşmaması için arkadaşlar. Daha sonra bu ilmeği ters örüyorum arka tarafta ve deseni takip ederek kol kenarına kadar devam ediyorum. Kol kenarına geldim. Örmeden alıyorum bu ilmeği. Haroşa ilmeklerini örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmekleri örüyorum. Devam ediyorum. Bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. Tekrar kol bandını örüp dönelim. İkinci ilmeği eksilttim. Devam ediyorum. Yaka kenarına kadar örüyorum. Yaka kenarına geldim. Şimdi beden kısmından bir ilmek eksiltip yaka kısmına bir ilmek ekleyeceğiz. Yani kaydırma yapacağız. Önceki kaydırmamızın üzerine 3 sıra ördük. Şimdi 4. sırada ikinci kaydırmayı yapıyoruz. Bu işlemi ilk 14 ilmekte bu şekilde 4 sırada bir yapacağız. Tekrar hatırlatayım. Şimdi 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Arka taraftan kaydıracağım ilmeği, ön taraftan da bu ilmeği alıyorum. Kaydırdığım ilmeği haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeklerini örüyorum. Kaydırdığım ilmek de dahil olmak üzere yaka ilmeklerini haroşa örüyorum. Ve kol kenarına kadar devam ediyorum. Kol kenarına geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. 2 eksiltme daha yapacağız. Haroşa ilmekleri örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum, dönüyorum. Kenar patı ilmeğini örüp dönelim. İkinci ilmeği eksiltiyorum ve yaka kenarına kadar devam ediyorum. Yaka kenarına geldim. Kaydırma yapmıyorum. Dönüşte kısa satır çalışacağım. Devam ediyorum sıra sonuna kadar.
Dönüyorum. Yakadaki son haroşa ilmeğine kadar örüyorum. Dönüyorum. İkinci kısa satır yapıyorum. Birincisi burada. Kısa satırları da 4 sırada bir yapıyorum. Bu ilmeği sağ şişe alıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Dönüyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği ikisini birlikte haroşa örüyorum. Kol kenarına geldim. Bu ilmeği örmeden alıp devam ediyorum. Son ilmek eksiltmesini yapacağım kol kenarında. Dönüyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Son bir ilmek eksiltiyorum. Ve örerek yaka kenarına kadar devam ediyorum. Son kaydırmanın üzerine 4. sırayı örerken bir kaydırma daha yapıyorum. Devam edelim. Kol kenarına geldim. Artık örmeden aldığım ilmeği arka tarafta ters örmeye başlıyorum. Çünkü kol kenarında artık ilmek eksiltmeyeceğiz. Dönüyorum. Bu ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Ön yüzde bu ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde ters öreceğim artık. Yaka kenarına kadar devam ediyorum. Bir önceki sırada kaydırma yapmıştık. Şimdi kısa satır yapacağız. Bu ilmeği örmeden alıp devam ediyorum. Dönüyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Dönüyorum. Bir ilmek ipimiz öndeyken sağ şişe geçiriyorum. Geriye doğru çekiyorum. Kısa satır ilmeği oluşturdum. Devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Kısa satır ilmeğini de çift ilmeği birlikte haroşa örüyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yaka beden bölümüne yaklaştı. Şöyle katladığımızda, şöyle hafif çektiğimizde gayet düzgün olmaya başladı. Bu kısa satırlarla daha da form alacak arkadaşlar. Bundan sonraki işlemler aynı şekilde devam edecek. Ön yüze geldiğimizde bir kaydırma yapıyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde bir kısa satır. Bu şekilde dönüşümlü devam edecek. 14 ilmeği bu şekilde beden kısmında eksiltip yaka kısmında artırıyoruz. Ondan sonra 6 sırada bir bu işlemleri yapacağız. Bu işlemleri 6 sırada bir yaptığımızda tekrar sizle birlikte çalışacağız. Yaka kenarında her 4 sırada bir olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kaydırma yaptım. Bu son yapmış olduğum kaydırma üzerine de 5 sıra ördüm. 6. sırayı örerken bir kaydırma daha yapacağım. Bundan sonra 6 sırada bir ilmek eksilteceğiz bu taraftan. Yani bu tarafa ilmek kaydıracağız. Şimdi ilk kaydırmayı yapıyorum.
2 ilmeği alıyorum. Arkadan kaydıracağım ilmeği, önden de bu ilmeği alıyorum. Kaydırdığım ilmeği haroşa ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. Dönüp tekrar yaka kenarına kadar geleceğim. Devam edelim. Yaka kenarına geldim. Sıra sonuna kadar örüp döneceğim. Bir kısa satır dönüşü yapacağım. Yani bundan sonra 6 sırada bir kaydırma yaptıktan sonra ön yüze geldiğimizde bir kısa satır dönüşü yapacağız. Kısa satırları da 6 sırada bir yapmış olacağız bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Son haroşa ilmeğe kadar örüyorum. Dönüyorum. Kısa satır dönüşü yapıyorum. Çift ilmek oluşturdum. Devam ediyorum. Sırayı tamamladım. 6 sırada bir kaydırma ve 6 sırada bir kısa satır çalışması yaptım. Bundan sonra bu şekilde devam ettireceğiz. Son 4 ilmeği de 6 sırada bir defa kaydırmak suretiyle eksiltelim. Omuz ilmeklerini keserken tekrar birlikte çalışacağız. Şimdi omuz ilmeklerini kesmeye başlayacağım. İlk ayraca kadar 13 ilmek ayırdım. İkinci ayraca kadar da 13 ilmek ayırdım. Burada ilmekleri keselim. Daha sonra devam edeceğiz. Burada son ilmek kaydırmamızı yapacağız. İlk 2 ilmeği örüyorum ve sırayla ilmekleri eksiltiyorum. ...13 ilmek eksilttim. Yaka kenarına kadar örmeye devam ediyorum. Yaka kenarına geldim. Son kaydırmayı yapıyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim ve tekrar dönüp buraya geleceğim. Devam edelim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri eksiltiyorum. ...13 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Kısa satır çalışması yapacağım. Bu ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar örüp tekrar buraya geliyorum. Dönüyorum. Bir ilmek sağ şişime geçirip ilmeği şu şekilde çift ilmek oluşturup devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp buraya geliyoruz. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Burada 13 ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek bırakıyorum 14. ilmeği. Bu 2 ilmek kenar ilmek olarak arka yaka boyunca devam edecek. 13 ilmek eksiltelim. ...13 ilmek eksilttim. Bir ilmek kaldı. Bu ilmekle birlikte bu kenar ilmeği
arka yaka uzantısını ördüğümüz sürece kenar ilmek olarak öreceğiz. Şimdi bu kenar ilmeği ön yüzde düz örüyorum. Arka tarafta örmeden alacağım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar buraya dönüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. İpi öne alıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Şişimde 29 ilmek var. Bu 29 ilmeği arka yaka uzantısı olarak örmeye devam edeceğiz. Ördüğümüz sürece de her 4 sırada bir kısa satır dönüşü yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüşte de 25 ilmek örüp bir kısa satır dönüşü yapacağım. Devam edelim. İlk iki kenar ilmeği ön yüzde düz örüyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. 25 ilmek örüyorum. ...25 ilmek ördüm ve arka yakada ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. Şimdi bir ilmeği sağ şişe alıyorum. Şu şekilde çift ilmek oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. Kısa satır ilmeğini örüyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. İpi öne alıyorum. Kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Şimdi 3 sıra öreceğiz. 4. sırayı örerken ikinci kısa satırı çalışacağız. İkinci kısa satırda 6 ilmek bırakıp dönüş yapacağız arkadaşlar. 3 sıra örelim. ...23 ilmek ördüm. Dönüyorum. Yakada ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Kenarda 6 ilmek kaldı. Bir ilmek sağ şişimi alıp geriye doğru çekiyorum. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Kısa satır ilmeğini ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpi öne alıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Arka yaka uzantısını bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Her 4 sırada bir kısa satır dönüşleri yapacağız. İlk kısa satır dönüşünü 25 ilmek örüp ondan sonra yapmıştım. Daha sonra yine ikinci kısa satır dönüşüne geldiğimde 23 ilmek örüp kısa satır dönüşü yaptım. Şimdi tekrar 3 sıra öreceğim. 4. sırayı örerken 25 ilmek örüp aynen baştaki gibi bir kısa satır dönüşü yapacağım. Bu şekilde dönüşümlü olarak örmeyi sürdüreceğim. Yaklaşık 10 santimetre kadar öreceğiz. Devam edelim. Yakada son sırayı örüyorum. Kenar ilmeklerden birini ters örüp diğerini örmeden alıyorum ve sırayı tamamlıyorum. Sol ön bedenin örme işlemini tamamladım. Ön yüzden örerek sol tarafta bitirdim ve ipi burada keseceğim. Bir miktar ip ayırıyorum yakayı dikmek için. İpi kesiyorum. Ölçüyorum. Yaklaşık olarak 10 santimetre örmüşüm. Şu şekilde ayarlıyoruz arka yaka uzantısını. Arka bedenin tam orta noktasını belirliyorum. Buradan omuzdan bu noktaya kadar şu şekilde yuvarlatarak ölçüyorum 10 santimetre. Şimdi ilmeklerimizi bir ilmek tutucuya alacağız ve sağ ön bedeni örmeye geçeceğiz.
ilmeklerimizi bekleteceğiz. Toplam 74 ilmek aldım ve sağ ön bedeni örmeye başlıyorum. Haroşa öreceğim. Son 8 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Son 8 ilmek kaldı. Burası ilik patı olacak. İlk ilmeği ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. İpi ön tarafa alıyorum. Son 2 ilmeği de örmeden sağ şişe geçirip dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Burası örgümüzün ön yüzü. Başlangıç ipi sol kenarda. İlik patının ilk 2 kenar ilmeğini örüyorum. Düz örülüyor ön yüzde. Devamında 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ön yüzde örmeden alıyorum. Devam ediyorum haroşa örmeye sıra sonuna kadar. Kenar ilmeği alıp dönüyorum. Son 8 ilmeğe kadar örüyorum. Haroşa örüyorum. İlik patındayım. Bu ilmeği arka tarafta ters örüyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum. İpi öne alıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Bu şekilde 4 diş haroşa örelim ön yüzden. Ön yüzden 4 diş haroşa ördüm. Şimdi desen kurulumuna geçiyorum. 2 kenar ilmeği düz örüyorum. Daha sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Dönüyorum. Desenimizin ikinci sırasına başlıyorum. Arka taraftayım. Kenar ilmeği ördükten sonra 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir ilmek haroşa, 5 ilmek ters. Bir ilmek haroşa. Bu şekilde 5 ilmek ters, 1 ilmek haroşa kenar patına kadar devam ediyorum. Beş ilmek ters ördüm, 1 ilmek haroşa, tekrar 5 ilmek ters örüyorum. İlik patına geliyorum. Bu örmeden almış olduğumuz ilmeği arka tarafta ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpi öne alıp kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. İlik patımızda 1 2 3 4 5 diş haroşa oldu. Şimdi bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Yani 2 sıra örüyoruz yine aynı şekilde. İlk iliği açacağız. Örüp dönelim. Sağ ön bedende ilik patımızda 2 4 6 diş haroşa oldu. Şimdi ilk iliği açacağız. İlk iliği açtıktan sonra üzerine 12 diş haroşa olunca bu şekilde ikinci iliği açacağız. Yani her iki ilik arasında 12'şer haroşa dişi olacak. 2 kenar ilmeği önce düz örüyoruz. 2 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa alıp 1 ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum.
Bu şekilde ilk iliği açtık. Küçük bir ilik olacak. İlikleri sık yapmayı düşünüyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği de örmeden alıp düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Deseni takip ederek ilik patına kadar örüp dönüyorum. Arka tarafta ilik patına kadar ördüm. Bu ön yüzde örmeden aldığımız ilmeği ters örüyorum. 1 2 haroşa ilmek ördüm. İlik için artırmış olduğum ilmeği de haroşa örüyorum. 2 tane daha haroşa ördükten sonra kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. İlk iliğimizi açtık. Küçük bir ilik oldu. Bu şekilde desenimizi devam ettirerek örgümüzü sürdüreceğiz. İliğimizin üzerine 12 diş haroşa sırası olunca da ikinci iliği açacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. Sol ön bedende de desen kurulumuna başladıktan itibaren 56 sıra ördüm. 57. sırayı örerken şimdi cep işaret yerini belirleyeceğiz. Bunun için 30 ilmekten sonra bir ayraç yerleştirdim. 21 ilmek cep için ayırdım. İkinci ayraçtan sonra da 23 ilmek kaldı. Şimdi buradan farklı bir renk iple cep yerini işaretliyorum. Diğer ayraca kadar örüyorum. Şimdi bu ilmekleri tekrar sol şişe kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar dönüyorum. Cep yerini işaretledim. Burada pens için yeri de belirledim. Başlangıçtan itibaren 38 ilmek sonra ilk ayracı yerleştirdim. 5 ilmek sonra da ikinci ayracı yerleştirdim. Burada aynen ön bedende yaptığımız gibi pens çalışacağız. Buraya kadar 1, 2, 3 ilik açtım. Her iki ilik arasında 12 diş haroşa var arkadaşlar. Devam edeceğiz ilik açmaya. Bundan sonraki işlemler aynen diğer ön bedende yaptığımız gibi devam edecek. Pens çalışmasını yapacağız ve örmeyi sürdüreceğiz. 129 sıra ördükten sonra yakada ilmek değişimine geçeceğiz. Buraya kadar örelim. Yakayı çalışırken tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedende desen başlangıcından itibaren 128 sıra ördüm. Şimdi 129. sırayı örerken yaka işlemlerine başlayacağım. Aynı zamanda ilik patımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilik açtım. Son iliğin üzerinde de 2 diş haroşa var. Şimdi ilik patındaki iki kenar ilmeğin yönünü değiştirerek yaka işlemlerine başlıyorum. Bu iki ilmeği şişten çıkartıyorum. İpi de ön tarafa alıyorum. İlmekleri sağa doğru çevirerek yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmek birinci ilmek oldu. Biz ön yüzde bu iki ilmeği düz örüyorduk önceden. İlmeklerin yönünü değiştirdikten sonra ön yüzde ters öreceğiz. Arka tarafta örmeden alacağız. Buraya yine ben bir ayraç yerleştiriyorum. Örmeye başlıyorum. İlk iki kenar ilmeği artık ters örüyorum ön yüzde. Haroşa ilmekleri örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına gelelim. Yaka kenarına geldim. Bu iki kenar ilmeği ip arkada olarak örmeden sağ şişe geçirip dönüyorum. Burada bir ilmek artıracağız. İki kenar ilmeği ters örüyorum. 5 haroşa ilmek örüyorum.
Sol şişimle alt sıranın ipini şu şekilde kaldırıyorum. Ön kanadını alarak düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. Haroşa ilmek sayısı 6 oldu. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına geliyorum. Yaka kenarındayım. Şimdi ikinci ilmek artırmayı yapacağım. Haroşa ilmeklerden sonra sol şişimle alt sıranın ipini kaldırıyorum ve ön kanadını örerek bir ilmek artırıyorum. Haroşa ilmek sayısı 7 oldu. Bu ilmeği örmeden alıp devam ediyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Şimdi kol ilmeklerini eksilteceğiz. Bütün ilmekleri ördüm. Şimdi kol patı için 8 ilmek ekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmekten ikisini kenar ilmek olarak öreceğim. 5 ilmek haroşa ördükten sonra ilmek eksiltmeye başlayacağım. İlk 2 ilmeği arka tarafta ters öreceğiz. Beş ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 eklemiş olduğum 8. ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Sol şişteki ilk ilmeği ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Dönüyorum tekrar. İpi arkaya alıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp 5 ilmek haroşa örüyorum. İki kenar ilmeği ipim arkada örmeden alıyorum. Tekrar dönüyorum. Kenar ilmekleri arka tarafta ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği ters örüp bir ilmek eksiltiyorum. 2 ilmek eksilttim. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde toplam 7 ilmek eksiltelim. 7. ve son eksiltmeyi yaptım. Yaka kenarına kadar örüyorum. Şimdi ilmek kaydırmaya başlayacağım. 2 ilmeği sağ şişe alıyorum. Sol şişimle önden bu ilmeği alıyorum. İlmekleri serbest bırakıyorum. Sağ şişimle de arka taraftan kaydıracağım ilmeği alıyorum. Kaydırdığım ilmeği haroşa örüyorum. Bu ilmeği de örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Devam ediyorum. Kol kenarına kadar örüyorum. 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Burada 2 ilmek eksilteceğiz. 5 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum. Bu ilmeği tekrar sağ şişe geçiriyorum. Devam ediyorum. İkinci ilmeği eksiltiyorum. Deseni takip ederek yaka kenarına kadar devam ediyorum. Bir önceki sırada ilk kaydırmayı yapmıştık. Şimdi de ilk kısa satır çalışmasını yapacağız. 8 haroşa ilmek ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeği sağ şişe kaydırıp geriye doğru şöyle çekip çiftli ilmek oluşturuyorum. Kısa satır ilmeğimiz. Devam ediyorum.
Dönüyorum. Kenar ilmeklerini ters örüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Bu ilmeği de çift olarak haroşa örüyorum. İlk kısa satırı çalışmış olduk. Bu ilmeği örmeden alıyorum ve örerek kol evine kadar devam edeceğim. Sağ ön bedende bundan sonraki işlemler aynen diğer ön bedende olduğu gibi devam edecek. İlk 14 ilmek kaydırmayı her 4 sırada bir yapacağız. Aynı şekilde kısa satırları da. Ondan sonra 6 sırada bir devam edecek. Kol evindeki eksiltmelerimiz de aynen diğer ön bedendeki gibi devam edecek. Son eksiltme tek eksiltme olacak arkadaşlar. Toplam 16 ilmek eksilecek. Daha sonra örgümüzü sürdüreceğiz. Omuz ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedende omuz ilmeklerini eksilteceğim. Kol kenarındaki ilk kesimden itibaren 79 sıra ördüm. Ve 3'e ayırdım omuz ilmeklerini. 13, 13, 13 şeklinde ilmek eksilteceğim. Dönüyorum ve ilk 13 ilmeği eksiltiyorum. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. Birini diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. ...13 ilmek eksilttim. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar yaka kenarına geliyorum. Şimdi bir kısa satır dönüşü yapıyorum. İlk ilmeği alıp geriye doğru çekiyorum. Sıra sonuna kadar devam edip tekrar dönüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Bu çift ilmeği de örüyorum. Sıra sonunda son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 13 ilmek daha eksiltiyorum. ...13 ilmek eksilttikten sonra sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar bu noktaya dönüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 13 ilmek eksiltiyorum. ...13 ilmek eksilttim. Bu 14. ilmeği kapatmıyorum. Bu ilmekle birlikte ikisini kenar ilmek olarak arka yakada devam ettireceğim. Yaka ilmeklerini sonuna kadar örüp tekrar buraya dönelim. Yaka kenarına geldim. Bu örmeden aldığımız ilmeğimiz. Bunu ve ikinci kenar ilmeğini ön yüzde örmeden alıyorum. Dönüyorum. Arka tarafta bu örmeden aldığımız 2 ilmeği ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına dönüyoruz. 25 ilmek ördüm. Sol çeşimde 4 ilmek kaldı. Arka yaka uzantısında ilk kısa satırı çalışacağım. Bundan sonra her 4 sırada bir kısa satır dönüşü yapacağız. İlk ilmeği sağ şişime geçirip geriye doğru çekiyorum. Sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği örüyorum. 2 ilmek haroşa ördükten sonra 2 kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 3 sıra örelim. 4. sırada bir kısa satır daha çalışacağız. Devam edelim. İlk kısa satırın üzerine 3 sıra ördüm.
Dördüncü sırayı öreceğim. 23 ilmek örelim. İkinci kısa satırı çalışacağız. 23 ilmek ördüm. Sol şişimde 6 ilmek kaldı. İkinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. İlk ilmeği sağ şişe alıp geriye doğru çekiyorum ve sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yakada 2 kısa satır çalışması yaptık. Bu şekilde her 4 sırada bir 25 ilmek örüp kısa satır çalışması yapacağız. Bir dahaki sefere 23 ilmek örüp bir kısa satır dönüşü yapacağız. Aynen diğer ön bedende olduğu gibi yaklaşık 10 santimetre örelim. Sağ ön bedende arka yaka uzantısını tamamladım. Aynen diğer ön bedende olduğu gibi yaklaşık olarak 10 santimetre ördüm. 9 kısa satır dönüşü yaptım. Şimdi ipi keseceğim ve ilmekler arasında yürüterek temizleyeceğim. Burası arka taraf ama döndüğü zaman ön yüz olacağı için bu ön tarafa çekiyorum. Şu şekilde. Burada önce ipi sabitliyorum. Sabitledikten sonra bu kenar ilmeklerin altından buradan araya çekerek temizliyorum. Şu şekilde. Fazlalığı da keserek alıyorum. İpi temizledik. Şimdi ilmekleri bir ilmek tutucuya alıyoruz. Önce cepleri öreceğiz.